Yepyeni bir videoyla tekrardan beraberiz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz pantolon paçası daraltma arkadaşlar. Bugün sizlere kot pantolonun paçası nasıl daraltılır uygulamalı olarak detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Evet, önümde gördüğünüz gibi yeni alınmış bir kot pantolon var arkadaşlar. Bu oğlumun pantolonu. Şimdi sizlere bu normal boru paça pantolonun dar paça nasıl yapılır bunu göstereceğim. Pantolonumuzun tersini çevirip her iki paçasını da dikiş yerlerine ütülüyoruz arkadaşlar. Bu yan dikiş paylarının dümdüz bir şekilde düzlenmesi gerekiyor. Bunu mutlaka yapın. İlk yeni aldığınız kıyafeti güzelce ütüleyip bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında iki şekilde ölçü alabilirsiniz. Birincisi daraltılacak olan pantolonu daraltacağınız kişinin tersinden, bu şekilde tersini çevirip tersinden üzerine giydirip yan taraftan daraltılacak payları iğne ile işaretleyerek ölçünüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Her iki paçaya da aynı işlemi uygulayarak ölçülerinizi alabilirsiniz. Ya da pantolon paçasını daraltacağınız kişinin kullandığı bir pantolonunu alarak, üzerine giydiği, beğendiği pantolonu alarak bu pantolonu kılavuz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben bu şekilde hazırladım. Referans alacağımız pantolonu bu şekilde ütüledim yüzünden arkadaşlar. Bunun tersini çevirmiyoruz. Bunu yüzünden dikiş paylarının basılması ve düzgün olması için her iki paçayı da ütüledim. Bakın bu şekilde dümdüz yaptım. Hiçbir yerde sorun olmasını istemiyorum. Ütüledikten sonra her iki paçayı da hem iç bacaktan hem dış bacaktan bu şekilde kaymaması için iğneledim arkadaşlar. Aynı şekilde diğer paçayı da aynı şekilde aynı işlemi yaptım. Ütüledikten sonra iğneledim. Şimdi bunu paçası daralacak olan pantolonumuzun üzerine bu şekilde seriyorum. Şimdi ben size ekranda rahat gösterebilmek için sadece bir paçada göstereceğim. Şimdi pantolonumu düzgünce alttaki daralacak olan pantolonun üzerine serdim bu şekilde. Şimdi üstteki pantolonu buraya düzgünce yerleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Düzgünce alttaki de pantolonu kontrol ederek bu şekilde düzgünce yerleştiriyorum. Bakın buradan benim fazla olan dikiş payım bu şekilde çıkmış oldu. Şimdi buradan fazla olan dikiş payımı işaretliyorum arkadaşlar. Burada dikilecek yerimi sabun ile çiziyorum. Evet, şimdi iç bacaktan değil de neden dış bacaktan daralttın diye sorular sorulacaktır muhtemelen. Kot pantolonlarda burada iç bacakta spor dikiş olduğu için genellikle dış bacaktan daraltılmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Böyle daha sağlıklı oluyor. Tabii ki sizin tercihinize bağlı. İç bacaktan daha daraltma yapılabilir. Fakat iç bacaktan daraltma yapıldığında paçada dönmeler oluyor arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde kesmeniz gerekiyor. İç bacaktan genellikle kumaş pantolonları iç bacaktan daraltıyoruz arkadaşlar. Ağı çok geniş, ağı çok büyük olan, çok aşırı bol olan pantolonları genellikle iç bacaktan fazlalığını alıp paçayı daraltıyoruz arkadaşlar. İç bacaktan daralttığımızda burada dikkat etmemiz gereken buradaki ağı hiç ellemememiz. Buradaki payı aldığımızda düşük belli bir ağı dar bir pantolon oluyor arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Evet, diğer paçamın da işaretini aldım arkadaşlar. Sonrasında
İki paçayı da dikeceğim yerleri açtım arkadaşlar. Bakın bu şekilde burayı açtım. Söktüm sökücümle. Diğer paçayı da aynı şekilde dikilecek olan yere bu şekilde söktüm. Ve pantolonumu kaymaması için iğneledim. Her iki paçayı da. Şöyle arkasını kontrol ediyorum. Buradaki dikişler bazen bu tarafa doğru bu şekilde kayma yapıyor. Ona dikkat edin. Buradaki arka paçadaki fazla olan payın bu tarafa kaymaması gerekiyor arkadaşlar. Bu arka tarafında dümdüz olması gerekiyor. Özellikle buna dikkat edin. İki paçayı da iğneledim. Paçalarını söktüm. Şimdi artık pantolonumuzun dikimine geçebiliriz arkadaşlar. Kot pantolon dikiminde 50 numara ip kullanılır arkadaşlar ve kalın bir kumaş olduğu için kot pantolon dikerken de orta ağırlıktaki bir kalınlıkta kumaş bu. Singer dikiş makineleri için 20-45 16 numara iğne kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi pantolonumuzun dikimine geçebiliriz arkadaşlar. Makineme 16 numara sanayi tipi makineleri için 16 numara iğne kullandım arkadaşlar. Kot iğnesi. Ve benim 50 numara kot ipliğim olmadığı için ben de iki ipi bir araya getirip bu şekilde iki iplik taktım. Sizlerin de kot ipliği yoksa bu şekilde iki ipliği bir araya getirip de kalın bir ip elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kullandığım ipler 120 numara ovarlık ipidir. Evet, sizlere bu şekilde alternatif bir seçenek sunmuş oldum. Evet, şimdi pantolonumuzun her iki paçasını da daraltmaya geçebiliriz, dikebiliriz arkadaşlar. Paçamızı bitirdik. Şimdi diğer paçaya geçeceğim. Aynı şekilde yine paçadan başlıyorum, alt taraftan. Şimdi bu fazla payı kestikten sonra isterseniz ovarlık yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz makineniz sülfile dikiş yapıyorsa sülfile dikiş de yapabilirsiniz. Bu fazlalık payı kestikten sonra, ovarlığını geçtikten sonra paçada açmış olduğumuz söküğü, buradaki sökük olan yeri dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ovarlığını yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, pantolonumun iki paçasına ovarlığını çekip geldim arkadaşlar. Bu şekilde fazla olan payı da önce kestim makasla. Sonrasında ovarlığını çektim. Evet, şimdi paçadaki bu açık olan yeri, bu sökük yeri şimdi dikimine sıra geldi. Şimdi öncesinde buradaki iç taraftaki fazla olan kısmı biraz buradan kesiyorum. Burada çok kalınlık yapmaması için. Ve sonrasında bu şekilde içe kıvırıp kalçamızdaki şuradaki ütü yönü neredeyse paçamız da aynı şekilde ütü yönüne doğru kıvırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kıvırdım. Ve şimdi bunu iğneleyip buradan bu şekilde dikeceğim. Aynı şekilde diğer paçayı da aynı işlemi yaptım. Bakın buradan buradaki fazlalığı kesip içe kıvırdım. Şimdi paçalarımızın dikimine geçeceğiz.
Evet, iki paçamızda sökük yerleri dikip bitirdim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buradaki ipleri ben elimle tel yapıp ince ince dikip buraya bu ipleri dışına tutturacağım arkadaşlar. Paçanın orijinalliği bozulmasın diye. Elime pantolonla aynı renkte siyah bir iplik geçirdim bu şekilde. Şimdi ipliğimi tel ile üst taraftan aynı makinede dikilmiş gibi buraya belirli aralıklarla tel alıp ipliğimi üstünden dikiyorum arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi aynı renkte ip bulamadığım için. Eğer siz aynı ipte iplik bulursanız hiç bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Direkt makinenizde aynı renk iple pantolonunuzun paçasını dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet, iki paçayı da bu şekilde yapıp bitirip ütüsünü yaptıktan sonra pantolonumuz giyilmeye hazır arkadaşlar. Paçalarını bitirdikten sonra yan paçaları ütüledim diktiğim yerleri ve şimdi ölçüsünü aldığım pantolon ile karşılaştırma yapacağım. Bu dikmiş olduğum yeni pantolon, bu da ölçüsünü aldığım pantolon. Evet, bakın pantolonumuzun birebir aynısını yeni aldığımız pantolonumuza aktarmış olduk. Düzgün bir şekilde pantolonumuzun iki paçasını da daraltıp dikip bitirdim arkadaşlar. Pantolonumuz giyinmeye hazır. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Buna benzer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.